çay bahçesi burada ve şuraya geldiğinizde ise çok enteresan, ilginç bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Burada aslında şu basamaklar tam benim arkamdaki yeşil alanda 20. yüzyılın başlarında 1920'lerde kazı yapıldı ve burada bir Roma dönemi hamamı çıktı ortaya. Sevgili takipçilerimiz, bu paylaşımımızda sizlere Sultanahmet civarı, Ayasofya ve onun etrafı Roma döneminde nasıl gözüküyordu bunları anlatacağız sizlere. 1500 yıl önce buraya gelseydiniz Roma dönemindeki hangi yapıları görecektiniz? Çehresi nasıldı buranın? Bunları anlatacağız sizlere. Bu paylaşımımızda sizlere bir Roma dönemi hamamından, imparatorluk saraylarından, şu an üzerinde olduğumuz Roma dönemi hipodromundan bazı detaylarını anlatmaya çalışacağız. Hadi gelin başlayalım. Sevgili takipçilerimiz, paylaşımlarımıza başlıyoruz şimdi. İlk başta sizlere milyon taşından biraz bahsedeceğim. Bazıları işte tüm yollar Roma'ya çıkar filan gibi şeyler burada tabi anlatıyorlar. Fakat bu aslında böyle değil. Roma'da bir Milium Aureum taşı var. Roma Forumunda var. Onun bir benzeri olarak İmparator Konstantinus kenti İmparatorluğun başkenti yaptığında bunu burada koyduruyor. Onun bir eşi olarak koyduruyor. Fakat tabi Roma'daki Milium Aureum gerçekten birkaç Roma yolunun birleştiği yer olarak orası. Fakat burası Via Egnatia, sadece bir yolun başlangıç noktası. Bu da Via Egnatia. Şimdi çevirelim, size biraz milyon taşını ve etrafını anlatalım. İşte burada görüyorsunuz. Aslında bu gerçekten de bu taşın, o yapının, çünkü milyon anıtı diyebiliriz biz sizlere. Milyon anıtı gerçekten de bunun gibi bir yapı değildi. Herhalde tetrapilon dediğimiz, ben size bir restitüsyonunu vereceğim. Ona benzeyen bir yapı olması lazım. Yani 4 tane bacağı var bunun aslında. O olması lazım. Tabii dediğimiz gibi Via Egnatia yolunun başlangıç noktası olduğu kabul edilir. Milyon adı da Mille Passus, aslında 1000 Roma milinden gelmektedir. Bir Roma mili de 1480 metre yapmaktadır. Yani aslında bu milyon anıtı dediğimiz, belki şu an bir bacağını gördüğümüz bazı düşüncelere göre o 4 ayağı olan tetrapilon olan yapı büyük bir ihtimalle o Via Egnatia yolunun, ki buradan başlıyor o yol, Roma yolu tabi Roma'ya kadar gidiyor. Bazı yerlerde tabi denizden geçmesi gerekiyor. Draç'a kadar gider bu yol, Via Egnatia yolu. Ignatius tarafından yaptırılmış bir yol. Şimdi yapının etrafında da başka arkeolojik eserler filan da burada çıkartıldı. Dediğimiz gibi bu şimdi milyon anıtı, böyle söyleyelim. Şunu da söyleyelim. Tüke veya Rea tapınağının bir parçası olduğu da söylenir. Çünkü İmparator Konstantinus kenti buraya başkent olarak addettiğinde, şimdi Hristiyanlığı resmi din yapmıyor Konstantinus. Paganlar hala var ve onlara tapınaklar da yaptırıyor. İşte o tapınaklardan 2 tanesinin de aslında bu milyon anıtının çevresinde olduğu veya milyon anıtının bizzat belki de bir tapınak olarak yapıldığı bazı düşüncelere göre anlatılır. Rea ve Tüke tapınakları. Burada dediğimiz gibi yakın zamanlarda bazı arkeolojik çalışmalar yapıldı. Arka tarafta bunlar gözüküyor. Bir fotoğraf ben size veririm. Arkada bir yapı bulundu. Tam araştırılmadı da burası. Gerçekten bir rapor falan da yok elimize size anlatabileceğimiz. İnşallah bir şeyler, bir paper'lar yayınlanır, işte böyle akademik yayınlar yayınlanır ve biz size daha güzel şeyler, daha detaylı şeyler de anlatabiliriz sizlere. Ama bilmemiz gereken, işte dediğimiz gibi arkamızdaki milyon anıtının bir tetrapilon olduğu ve aslında tüm yolların değil, bir tek Roma yolunun başlangıç yolu olduğudur. Şimdi buradan ilerleyelim. Nereye doğru gideceğiz? Size Roma hamamı göstereceğim bir tane. Hipodroma gireceğiz. Hipodromdan sonra Romalıların bazılarının saraylarını göreceğiz. Tabii bu video bir sarayların orada bitireceğiz. Ve daha sonrasında Roma'nın en önemli yolu, yani İstanbul'un Roma döneminin en önemli yolu Messe Caddesi'ni yürüyeceğiz. Aksaray'a, Forum Bovis'e kadar gideceğiz. Şimdi o dediğim Roma hamamına gidelim. Sultanahmet'te bir Roma hamamı. Evet, şimdi Sultanahmet'teyiz. Arkamda Ayasofya'yı görüyorsunuz. Hemen karşıya çevireyim. Burada da Sultan 1. Ahmet Türbesi'ni görüyorsunuz. Tam benim arkamdaki yeşil alanda 20. yüzyılın başlarında 1920'lerde kazı yapıldı ve burada bir Roma dönemi hamamı çıktı ortaya.
İmparator Septimus Severus, hep anlatıyorum size, kenti işte önceyi kırdırıyor. Çünkü Pescennius Niger var, bunun rakip adamı. Taht kavgası var. Pescennius Niger'i tutuyor, Bizantium antik kenti o dönemde. Tabii Septimus Severus taht kavgasını kazanınca Pescennius Niger'i kovuyor ve Pescennius Niger'in tarafını tutan Bizantiyon kentini de yakıp yıkıyor, surlarını parçalıyor. Daha sonra kenti yeniden ihya ettiriyor ve o yeniden kenti ihya ettirdiğinde işte arkamda şu anda yeşil alanda gördüğünüz 1920'lerde de bu kazısı yapılan Zeuxippos hamamlarını yaptırıyor. Şimdi Zeuxippos hamamları, burada Zeus, Hippos ve Herakles'e adanmış tapınaklar var Bizantiyon antik kenti döneminde. Bu tapınakların olduğu yerin üzerine yapıldığı söyleniyor. Zeus Hippos hamamlarının, yani milattan sonra 2. yüzyılın sonunda yapılmış bir Roma hamamı. Şu an aslında yeşil alanın altında duruyor. Kazısı yapıldı, her şey yapıldı fakat tamamen yeniden üstü kapatıldı ve böyle duruyor. Hiç kimseye de gösterilmiyor. Tabii ki ilginç şeyler. Bizzat çok güzel bir kültür varlığımız var ve bunu açıp pazarlayabilmemiz gerekirken fakat biz üstünü kapatıyoruz. Kimse görmesin etmesin gibi. İnşallah bir gün açılır da insanlar bunu görürler. Şimdi dediğimiz gibi o dönemde inşa ediliyor. Daha sonra Konstantinus döneminde hamamlar yeniden restore ediliyorlar. Justinianus döneminde Nika isyanında hamam, işte bu Nika isyanıyla yanıp yıkılınca Justinianus da yaptırıyor bu hamamları. 8. yüzyıla kadar falan da geldiği söyleniyor bu Zeuxippos hamamlarının. Fakat bazı bölümleri işte hapishane falan olarak kullanılmış. Onlar anlatılıyor bizlere. Fetihten sonra tabii burası herhalde tamamen toprak altında filan kalıyor. İşte 1915'lerde filan bu Sultanahmet Camisi'nin buralarda bir açma yapıyorlar. Etrafı düzenlemek istediklerini aslında kubbeli yapılar görüyorlar. Oradan fark ediyorlar. Zeuxippos hamamları herhalde uç vermiş oradan bazı şeyler. Bize böyle anlatılıyor. İlginç olan bir şeydir ama dediğim gibi aslında arkamda o yeşil alanda yerinde görüyorsunuz. Bir Roma dönemi hamamı var burada. Bunu da bilmenizi istedim. Şimdi Hipodrom'a gidiyoruz. Hipodrom'da yürüyeceğiz. Hipodrom'dan ben size bahsedeceğim ve şu an anlattığım yapıları zaten ben size daha detaylı da anlatacağım. Burada şu an genel bir yürüyüş yapacağız. Bu yapıları tek tek de sizlere anlatacağım. Şimdi Hipodrom'a doğru ilerleyelim. Evet, Sultanahmet'te Roma dönemi hipodromundayız aslında şu anda. Osmanlı döneminde at meydanı. Arkamda Alman Çeşmesi var. Alman Çeşmesi'nin olduğu yerde o Roma dönemi hipodromunun atların yarışa başladığı o Karkeres kapıları denilen, ünlü Karkeres kapıları denilen kapıların olduğu yerin belki de tam üzerinden geçiyoruz şu anda. Şimdi kamerayı hem çevirelim şöyle, onu anlatalım. Dediğimiz gibi burada Karkeres kapıları var. Şimdi 7 tane tur atıyorlar. Şimdi quadriga denilen, quad 4 demek. 4 atın çektiği atlı arabalar. Buradaki işte dediğim gibi Alman Çeşmesi'nin olduğu yer burası. Bu Karkeres kapılarından çıkıyorlar. Yarış tam buradan başlıyor. 7 tur atılıyor. Neden 7 tur atılıyor? İşte 7 gezegen diye söylenir bunlar hep. 4 tane de ünlü takım var. Maviler, yeşiller, kırmızılar, beyazlar diye anlatılır. İşte bunlar bazı görüşlere göre bazı elementlerdir. Buradan giderler. İleride bir U dönüş yapıyorlar. Şu an üzerinde işte gördüğünüz bu Theodosius dikili taşı, daha sonra örme sütun, işte yılanlı sütun gibi bizde 3 tanesi kalmış. Fakat bunlar aslında daha çok fazlaydı. Hipodromun spinasını, omurgayı aslında oluşturuyordu. Yani 2 sıralı bir yarış pisti burası. Onun etrafında dönüyorlar. 7 tur attıktan sonra yarış bitiyordu. Şurada bir yerde de Stama denilen bir yer vardı. Yarışın bittiği yerdi. Katizma denilen imparatorun oturduğu, yarışları izlediği yerde şu civarda olduğu düşünülür. Dediğimiz gibi 7 tur atıyorlar quadrigalarla. Tabii tam ileride dönüş yaptıkları yerde hep işte kazalar olurmuş. O yüzden orada oturmayı severlermiş. İşte bazıları, kimisi hipodromda oturan işte tribünlerde maviler ve yeşiller çok önemli takımlar bunlar. Bu maviler ve yeşiller biraz kendinden söz ettirmeyi hak ediyor. Çünkü gerçekten tuhaf adamlar. Günümüzdeki işte futbol takımları çok holiganlaşmış hallerini söyleyelim sizlere. Bu yurt dışındaki gibi filan. Büyük kavgaları filan oluyor. Hep kavga ediyorlar birbirleri, bu maviler, yeşiller ve bunların tribünlerinin, işte mavilerin işte şu arkamda bir yerde oturdu, yeşillerin biraz daha yanlarında oturdu. Hep söylenir. Tabii bu maviler ve yeşiller bir dönem, çok kısa bir dönemde
barış yapacaklardır ve ittifak olacaklardır. Bu da hangi dönemdir? Nika isyanının, işte Nika isyanı aslında bu Roma dönemi hipodromunun en büyük, en kanlı olayı. Dediğim gibi sizlere detaylıca bahsedeceğim. Şimdi Dikili Taş'ın Theodosius'un oraya bir gidelim. Orada kısa bir anlatalım. Daha sonra da Romalıların saraylarına gideceğiz. Hemen burada hipodromdan size küçük de bir detay vereceğim az sonra. O da çok önemli. Ayrıca kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, bu videoları arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmazsanız çok seviniriz. Bunlar daha da geniş kitlelere, arkadaşlarımıza ulaşırlar ve insanlar yaşadığı yerin, dönen geçtikleri yerlerin tarihini bilirlerse bence çok önemli bir şey bu. Yaşadığımız kültür varlıklarının neyin üzerinde olduğumuzu bilmemiz çok önemli. Hadi şimdi Theodosius sütununun o altındaki rölyeflere doğru ilerleyelim. Theodosius obeliskinin yanındayız. Karşımızda rölyeflerden bir tanesi var. Ben size daha detaylısını anlatacağım şimdi. Şimdi imparatoru görüyorsunuz. 1. Theodosius burada. Etrafında yüksek devlet memurları var. İçinde oturduğu yer Stama. Bu az önce size anlattığım katizmadan, imparatorun yarışları izlediği yerden daha farklı bir yer. Yarışların başlayıp bittiği yer aslında bu Stama. İmparatorun içinde oturduğu. Biraz da yaklaşırsak ben daha yakın bir halinde size vereceğim. İmparator elinde bir taç tutuyor. Aslında bu tuttuğu taç imparatorun zaferlerini simgeliyor. İmparatorun savaştığı bir tiran var o dönemde. O tirana karşı bir zafer kazanmış ve Roma her zaman propagandacıdır ve o zaferini bu taçla birlikte aslında bunu izleyen insanlara anlatmak istemiş 1. Theodosius. Yani burada aslında o verdiği taç yarışçıya verilen tacı kastederken asıl anlamı da bunun imparatorun zaferidir. O tirana karşı kazandığı zaferdir. Aküla taraflarında, Aküla'ya da gitmiştik sizlerle, o civarda bir zafer kazanıyorlar. Etrafında yüksek devlet memurlarını görüyorsunuz. Aşağıda izleyicileri görüyorsunuz ve daha aşağıda da işte dans eden kızlar falan var. Daha yakından size anlatırım bunu. Diğer bölümlerini sadece anlatacağız. Şimdi daha aşağıda da bir kitabe var. Bu kitabede de şunu yazıyor. Ben diyor 32 günde diyor İmparator Theodosius tarafından ve onun işte imparatorluk tarafından göklere kaldırıldım diyor. Fakat burada Proklos diye bir isim burada biraz içerlektir. Size onun daha yakın fotoğrafını vereceğim. Proklos tabii bu sütunun dikilmesinde, yukarıya kaldırılmasında, yani bu inşa faaliyetlerinde o dönemde şehir valisi. Fakat Proklos daha sonra başına bir şeyler gelmiştir. Proklos'u herhalde tutuklamışlar ve öldürmüşler. Daha sonra Proklos'un bunu olayları yapmadı, aslında suçsuz olduğu tekrar ortaya çıkınca Proklos'un adını buradan kazımışlar önce o dediğim olaylarda. Daha sonra yeniden buraya yazmışlar. Bu Roma geleneğidir zaten. Damnatio memoriae dediğimiz bir şeydir bizim. Buna Romalılar hep yaparlar. İmparator işte Septimus Severus'un oğullarına Karakalla Geta'da da biz bunu görmüştük. Geta öldürüldükten sonra Karakalla tarafından Damnatio memoriae uygulanmış ve her yerden isimleri silinmiştir. Şimdi buradan imparatorluğun saraylarına doğru ilerliyoruz. Sultanahmet Camisi'ne geldiğinizde kaçırmamanızı istediğim bir de detay var. Bazı görüşlere göre Sultanahmet Camisi'ne işte girilen bir bölüm görüyorsunuz. Arkamdaki, ben şimdi çevireceğim kamerayı. İşte şu görülen mermerlerin aslında Sultanahmet Hipodromu'nda kullanılan oturma sıralarının ters çevrilmiş halleri oldukları anlatılır bazı kaynaklarda. Cyril Mango filan işte böyle olduğunu düşünüyorlar. Bunu gerçekten böyle miydi değil miydi bilinmiyor. Fakat yani Sultanahmet Camii yapılırken tabii bu bölgedeki bazı yapılarda tabii yıkık dökük, onlardan yararlanılmış da olabilir. Şimdi bir şey daha var burada. Onun üstünü kapattılar. Sultanahmet Camisi'nin içerisinde az önce ne dedik? Roma dönemi hipodromun oturma sıraları dedik size. Oturma sıralarından bir tanesinin hala burada olduğunu biz biliyoruz. Onunla bir benim fotoğrafım var. Tabii açıktı o zamanlar. Şimdi üstü kapatıldı inşallah. Turizme kazandırılacak, açılacak. İşte güzel bir şey, çok güzel bir şekilde sergilenirse çok önemli bir şey. Sultanahmet'teki o Roma dönemi hipodromunda Romalıların bizzat oturduğu o hipodrom sıralarından bir tanesi şu an elimizde hala duruyor ve onu burada restorasyon yapılırken işte göremiyorduk ama şimdi çıktı ortaya. Şurada onu göstereyim ben size. İşte arkamda Sultanahmet Camisi'nin avlusunu görüyorsunuz. Ben kamerayı da çevireyim nerede olduğunu anlamanız için. İşte minarelerini, muhteşem o Sultanahmet Camisi'nin o minarelerini görüyorsunuz. İleride de işte bir
korumanın içerisinde de o Roma dönemi hipodromundan kalma benim bir fotoğrafım var, onu vereceğim şimdi sizlere. O hipodromun oturma sıralarından bir tanesi de burada halen duruyor. Şimdi dediğim gibi bunu da anlatmak istedim çünkü bu şimdi Laosos, Antiochos saraylarına doğru gideceğiz. Bunu da anlatmak istedim. İlginç bir detaydır. Gerçekten böyle midir bilmiyoruz. Fakat şu, yani Roma bu hipodromun oturma sıraları arkamdaki bu taşlar mıdır değil midir? İşte bu aslında araştırılacak bir konu gerçekten. Böyle bir söylenti var. Onu en azından size anlatmak istedim okuduğumuz bazı kitaplardan. Bunun yanında Tekfur Sarayı'nın girişe dikkat edin. Hemen orada bir işte bölüm var. Orada da mermerler. O mermerler aslında Tekfur Sarayı'nın girişinde basamak olarak kullanılan mermerler. Burada Roma dönemi hipodromunun aslında oturma sıraları. Onlar gerçek, o kesin olarak bildiğimiz bir şey. Bu da ilginç bir bilgi olarak kalsın. Şimdi Sultanahmet civarına gelmişken konumuz tabii Roma döneminde bu bölge nasıl gözüküyordu? Şu ilginç bir olaydır. İmparator Konstantinus imparatorluğun başkentini Roma'dan İstanbul'a taşıdığında Roma'daki başkente benzetmeye çalışıyorlar İstanbul'u da. O dönemin Bizantiyon'un kendi de işte Konstantinopolis diyor, Konstantinus'un kenti. Bunu nasıl benzetiyor? Şimdi arkamızda Ayasofya'yı görüyorsunuz, muhteşem çok görünüşüyle. Roma'da da Ayasofya gibi bir yapı var. Tabii o nedir? Kutsal bir mabet. Romalıların pagan döneminde kutsal mabetleri neydi? Jüpiter tapınağıydı. Şimdi bunu buraya konduruyorlar. Bunun yanında Roma'da ne var? Başkentte, imparatorluğun ilk başkentinde bir hipodrom var. Bu Jüpiter tapınağından biraz ilerlediğiniz zaman Kapitol Tepesi'nde Jüpiter tapınağı, hemen aşağı indiğinizde, Palatium Tepesi'nden aşağı indiğinizde hipodromu görüyorsunuz. Circus Maximus onun adı. Ve günümüzde de işte gördüğünüz gibi çok yakınında bu Hristiyanlık çağında, Roma'nın Hristiyanlık çağına girdiğinde işte Ayasofya'nın çok yakınında yine hipodromu görüyorsunuz. Başkenti bu şekilde benzetiyor. Bir şeyi daha yapıyor. Roma İmparatorluk Sarayı. Roma İmparatorluk Sarayı'nda bu üçlemenin, yani kutsal tapınak, işte Hristiyanlık dönemindeki kilise, hipodrom ve onun yanına da Roma Sarayı'nı yaptırıyor. Roma Sarayı da Roma'da nerede? Palatium Tepesi'nde. Palatium Tepe'nin adı aslında. Daha sonra sarayı oraya kurdukları için günümüzdeki dillere geçen palas kelimesi bundan gelmiştir zaten. Ve Palatium Tepesi'ne sarayı konduruyor ve İstanbul'a geldiğinde de Konstantinus kenti, imparatorluğun başkenti yaptığında da işte o sarayı, hipodrom, arkamızdaki kutsal yapı, Hristiyanlık çağındaki kilise, aslında pagan çağının işte o Jüpiter tapınağı Roma'da, ve sarayı da hemen bu Sultanahmet Camisi'nin güney taraflarındaki o yamaçlara, onu daha detaylıca ben size büyük saray için çok daha detaylı bir videomuz olacak. Oraya yaptığı, yani sarayı, kutsal yapıyı, tapınılan yapıyı, kiliseyi veya tapınağı ve hipodromu, üçünü de, birisi eğlence için, birisi kutsaniyetle alakalı, bir diğeri de imparatorluğun yönetim bölümü, sarayı, bu üçünü Roma'da nasılsa İstanbul'da da aynısını yaptırıyor İmparator Konstantinus. Bu gerçekten çok önemli bir şeydir ve yerleri de aşağı yukarı benzer birbirine. Çünkü sarayla hipodrom yan yanadır Roma'da. İstanbul'da da böyledir. Hipodromdan saraya imparatorun bizzat direkt geçişi vardır. Jüpiter tapınağı tabii o daha tepede. Biraz daha tabii farklı topografyalar bunlar. Ama İstanbul'u güzel yapan, kentlerin kraliçesi yapan zaten deniz. Zaten bizzat denizin kenarına bir saray yaptırmıştır İmparator Konstantinus. Evet, şimdi Sultanahmet Hipodromu'ndan, Roma dönemi hipodromundayız. Arkamdaki bazı kalıntılarda belki de bu hipodromun oturma sıralarının altındaki yapılardı. Belki de hemen yanındaki saraya ait yapılar da olabilir. İşte incelenip bakılması lazım ama büyük ihtimal o oturma sıralarının alt zeminleri bunlar. Daha ilginç bir şey göstereceğim sizlere. Hemen buraya geldiğinizde arkamızda bir çay bahçesi var gördüğünüz gibi. Ve şimdi dönelim şöyle. Çay bahçesi burada ve şuraya geldiğinizde ise çok enteresan, ilginç bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Burada aslında şu basamaklar, yukarıdakiler değil tabii ki, ama şu önümdeki basamaklar, hemen çok yaklaşalım bunlara. Zaten eskiliği hemen anlaşılıyor. Gören gözler bunu çok iyi görüyor ve Roma dönemi hipodromunun aslında
İnsanların basıp yukarı çıktıkları Roma dönemi hipodromundan kalan basamaklar burada halen yaşıyorlar. Çok ilginç bir detaydır bu da. Şimdi bir türlü gidemediğimiz Roma dönemi Romalıların saraylarına doğru gidelim. Hipodromu daha detaylı da size anlatacağım. Dediğim gibi kanalımıza abone olursanız, arkadaşlarınıza da iletirseniz bunları, beğenirseniz çok seviniriz. Romalıların saraylarına, Filoxenos, Lausos ve Antiochos'un saraylarına doğru ilerleyelim. Evet, şimdi Sultanahmet'te pek gidilmeyen bazı yerleri göstereceğim ve bunlar Romalıların saraylarıydı. Romalı Yüksek Devlet Memurları'nın, Roma Büyük Sarayı'nda görev yapmış Yüksek Devlet Memurları'nın sarayları. Nasıl gideceğinizi biraz anlatmak için aslında erken açtım biraz da videoyu. Arkamda Sultanahmet Camisi'ni görüyorsunuz. Şöyle bir çevirelim kamerayı. İşte burada da insanların yürüdüğünü görüyorsunuz. Burası At Meydanı, Sultanahmet dönemi hipodromu. Şimdi oradan çıktığınız zaman, yani Sultanahmet Camisi'ni arkanıza aldığınız zaman işte böyle yapılarla karşılaşıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi burada, işte arkamdaki sütun parçasını hemen gördünüz. Ve arkamdaki bu yuvarlak bir alan var, takip edebiliyorsanız. Ben size bunun şimdi detaylı çizimlerini filan da vereceğim. Bu yuvarlak alan ve şimdi ilerleyeceğimiz yapılar, hemen şimdi karşımızda zaten o Antiochos Sarayı'na geldik ve Antiochos Sarayı'nın duvarları da çıktı. İşte bunlar da Antiochos Sarayı'nın duvarları, bu gördüğünüz duvarlar. Milattan sonra 4. yüzyıl ve 5. yüzyılda yapılmış Antiochos. Antiochos kimdi? Bunun bir de Lausos var. İşte o dönemlerde Roma Sarayı'nda, Büyük Saray'da, işte Sultanahmet'teki Büyük Saray'da yüksek devlet memurluğu yapmış önemli saray erkanları bunlar. İşte dönemin bakanları diyelim sizlere. Şimdi burası o dönemde yapılıyor. Daha sonra Antiochos'tan sonrasında hemen arkamda bir yapı var. Şurada gözüküyor. Çevirelim hatta, daha iyi gözüksün. Şurada ona doğru da yaklaşalım. Üstü kapalı şu an onun. Antiochos Sarayı daha sonraki yüzyıllarda tabii Antiochos'ta ölüp gidince başkalarına falan geçiyor ama Efemya diye bir azize var. Kadıköy'ün azizesi. O Kadıköy'ün azizesine adanmış bir kilise. Onun kutsal bakiyeleri buraya getiriliyor filan. Ve arkamda yukarıda gördüğünüz ileride üstü kapalı siyah, işte açılmaya çalışılıyor. Restorasyonda burası. Yani bunun bazı resimleri filan da var. Onları da ben size veririm. Bu Antiochos Sarayı'nın bir bölümünü Efemya Martiryonu. Martiryon, martir, şehit demek. Kadıköy'de bu kadın işte paganlık dönemi, Hristiyanlık yeni yeni yükselmeye başlıyor. Daha doğrusu yükselmiş, 300'lere falan gelmiş. Konstantinus dönemi değil, Dioklesianus dönemi. O dönemde işte sen misin işte Hristiyan olan, işte vay sana böyle filan, kadını öldürüyorlar. Ve Kadıköy'ün azizesidir aslında Efemya. Asıl martiryonu da oradadır, Kadıköy'dedir. Bunun yeriyle ilgili ayrıca bir çalışmamız var bizim. Tabii daha sonrasında Sasaniler filan gelip orayı tahrip edince kadının martiryonunu buraya alıyorlar. Yani Antiochos Sarayı daha sonraki yüzyıllarda, 5 ve 6. yüzyıllarda, daha sonraki dönemlerde Antiochos Sarayı'ndan sonra bir bölümü de Efemya Martiryonu olarak yeniden düzenleniyor. Bir bölümü. Bunun bazı kazı fotoğrafları filan da var. Onları size vereceğim. Tabii işte karşımızda burada görüyorsunuz Antiochos veya belki de Lausos Sarayı bunlar. İşte olup olmadığını anlatacağım. Bu Antiochos Sarayı'nın bir bölümü tabii yanmış. Bazı yerlerde işte ateş yakmışlar. Ne kadar acı tabii, böyle şeyler de oluyor. Çok bakımsız bir yer burası. İnşallah turizme kazandırılacağı güzel günleri bekliyor Antiochos Sarayı. Şimdi bunun yanında bir yapı daha var. Antiochos Sarayı'nın belki bir bölümü burası veya Lausos Sarayı diye geçer. Lausos Sarayı'nı daha çok günümüzdeki 2. Abdülhamit Türbesi'nin olduğu yere yerleştirirler araştırmalarda. Fakat bu da olabilir. Lausos Sarayı'ndan da biraz kısaca bahsedeceğiz sizlere. Şimdi yukarıda da bazı yapılar var. Onlara çıkıp bakalım.